İşte Türkiye prezident. Türkiye. Türkiye Saraydı. Aha, Türkiye. Abinin alkol seviyesi bayağı yüksekti. Teşekkür ederim. Это brother, это brother. Moj brother, все brother. Все, brother. Aa, imate kaj. Lava, lava. Türk olduğumu duyunca birazcık şaşırdı. Abi ben mi kanka? Türkiye deseke. Türkiye. Ha? Sanki biraz memnun kalmadı gibi hissettim. Arkadaşı geldi, durumu toplamaya çalıştı. Seviyorum. Evet. Peynir, Yumurta. 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 İneceğimiz durağı kaçırdık arkadaşlar. Sohbete daldık, manzaraya daldık. Osmanlı döneminde bu göle Gökçe ismi verilmiş. Gökçe Gölü olarak geçiyor Türkçesi. Good, very good. Evet. Merci. Kapteni bol Türkiye. Karabolun market. Ablalar buraya piknik yapmaya gelmiş. Domates getirmişler, sosis getirmişler, lavaş. Sürgün yeriymiş aslında ama böyle sürgün yerine can kurban ya. Şuraya baksana, yani orada keşiş olsam ben o dönemde derdim ki baba hangi günah işlesek buraya geliriz. O günahı işleyelim, şu manzaraya gelelim. Впереди камера на разметку. The train of Sevan. Arkadaşlar eski bir tren geldi. Şu an tren istasyonundayım. Kapı kapanmadan binelim. Sevan'a gidiyoruz. Ermenistan'da farklı bir lokasyona seyahat etme vakti artık. Şimdi tren ne tarafa doğru hareket edecek bilmiyorum ama burada iki ablayla tanıştım. Onlarla birlikte sohbet ede de Sevan'a yolculuk yapacağız. Yerevan tren istasyonundayım şu an. Şöyle dışarıyı göstereyim sizlere. 1100 drama bilet aldım. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Varınca söyleyeceğim sizlere. Şöyle treni göstereyim bir yandan. Eski bir tren, bayağı eski bir tren. Yani 110 TL. 3 hours. 3 saatmiş arkadaşlar. Abla anladı beni. 3 saatmiş buradan Sevan. Gölü ziyaret edeceğiz. Hatta ablalarla da sizi böyle tanıştırayım. Hadi bakalım, güzel manzaralar izleyerek gideceğiz diye düşünüyorum. İneceğimiz durağı kaçırdık arkadaşlar. Sohbete daldık, manzaraya daldık. Bir sonraki durakta ineceğiz şimdi. Merci. Hadi bakalım. İndik. Ne taraftan gideceğiz? Bu taraftan, tamam. Biz nerede indik böyle ya? Ben ablaları takip ediyorum. Merti. Güzel bir yolculuktu ya. İçerisi böyle şey gibiydi. Herkes birbiriyle sohbet ediyor. Gır gır şamata, güzel bir ortam vardı. İçeriği çok çekmek istemedim, rahatsız etmek istemedim insanları. Manzarayı göstermek istedim sizlere. Böyle bir yerde indik. Manzara da genellikle böyleydi yol boyunca arkadaşlar. Belirli aralıklarla ufak kasabalar ve yerleşim yerleri gördük yol boyunca. Genellikle büyükbaş hayvan gördüm. Tarım da yapıyorlar, hayvancılık da yapıyorlar. Ama hayvancılık konusunda küçükbaş değil de büyükbaş daha fazla gördüm. Böyle çok fazla koyun, kuzu tarzı küçükbaş hayvan görmedim. Hep böyle inek vardı, dana vardı. Burası da istasyon arkadaşlar. Hem Ermenice yazıyor hem Rusça yazıyor. Bazı insanlar Rusça da biliyorlar bu arada. Hani ola ki Rusçanız var, burada kullanabilirsiniz.
Listen, what if Tanim? And that's what Arabs, Bachadi, Arabs, Bani. هذا ستيل بار فوق شربك علي. Merci, merci. Après, ça va Tanim. Mi jamais telekens. اوكي بيقدر. Çünkü bana buraya Sahile gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane araba çağırdık. Burası tren istasyonu. Bu amca sağ olsun bize bir araba buldu. Sahil diğer tarafta. Yolu geçmemiz gerekecekmiş. Sovyet Union time. Sovyet döneminde yapılmış bu binalar arkadaşlar. Bu tren istasyonu da Sovyet döneminde yapılan bir tren istasyonu. Üzerinde balık var. Sıra var. İçen dalı var peki. استمر عذر درع. يتودي من جت من جت ماشونات علي. Bayta sektan. Göle geldik şimdi arkadaşlar. Bu arka tarafta konaklayabileceğiniz yerler varmış. Abi sağ olsun bizi getirdi buraya kadar. Burada halk plajı var. Yani sahil. Göle girip serinleyebiliyorsunuz. Keyif yapabiliyorsunuz. Suyun tadını çıkarabiliyorsunuz. Мы дикари. Так нельзя. We are wild people. Keep quiet. Спокойное место тут. Это good. Тамар, нам нужно сесть. Ermenistan'ın göz bebeği Sevan Gölü'ne ulaşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Sevan deyince aklıma Sevan Nişanyan geliyor. Kendisi bir İstanbul Ermenisi yanlış bilmiyor isem. Televizyon programlarından tanımıştım kendisini. Tartışma programlarına çıkıyordu. Türk-Ermeni meselesini tartışıyordu tarihçilerle. Sevan deyince aklıma hep o geliyor. Meşhur Sevan Gölü'ndeyiz arkadaşlar. 1900 metre rakımdayız. Suyun önümüzde bulunan kısmı birazcık bulanık. Çeşitli sebeplerden kaynaklı olarak bulanık. Ayakkabıları çıkardım. Suyun içine girdim. Birazcık soğuk. Ama şöyle ileri doğru açılırsak daha rahat ve güzel suda, temiz suda yüzebiliriz diye düşünüyorum bu kısımda. Yüzülmez bence. Etrafımız dağlarla çevrili. Şöyle etrafımızı da göstereyim bir yandan. Ermenistan'ın göz bebeği diyebilirim Sevan Gölü için. Dediğim gibi 1900 metre rakımda, birazcık yüksek bir noktadayız. Ermenistan'ın ve Kafkasya'nın en büyük gölü olarak geçiyor. Ermenistan'ın en büyük gölü tamam bu kesin ama Kafkasya'nın en büyük gölü mü onu net olarak bilmiyorum. Yani internette yazanı sizlerle paylaşıyorum. Bronz çağına kadar buranın tarihi uzanıyor arkadaşlar. Burada kalıntılar bulmuşlar. Bu bölgede ve çevresinde yerleşim yeri varmış. Sevan Urartuca'dan türemiş bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Sular ya da göller ülkesi anlamına gelen Suina kelimesinden, Urartuca'dan türetilmiş. Sevan Gölü olarak günümüze gelmiş. Zamanında Ermeni kralları bu çevreye bir sürü kilise yaptırmış arkadaşlar. Günümüzde de bu kiliseleri, yani gölün etrafındaki kiliseleri gidip ziyaret edebiliyorsunuz. Hatta bir tanesini bu videoda bir aksilik olmazsa göreceğiz. Osmanlı döneminde bu göle Gökçe ismi verilmiş. Gökçe Gölü olarak geçiyor Türkçesi. İnternette şöyle bir şey okudum. Kitab-ı Dede Korkut'ta Gökçe Denizi olarak ifade edilmiş burası. Zamanında Azerbaycanlılar da buranın çevresinde yaşıyormuş arkadaşlar. Şöyle sizlere tekrardan manzarayı göstermek istiyorum. Gökçe Denizi'ne ayak basmış bulunuyoruz biz de. Türkçe ismiyle söyleyecek olursam. Kıyı bayağı bir yosunluk. Birazcık da kayıyor taşlar, o yüzden dikkatli yürümekte fayda var. Hemen arka tarafta konaklayabileceğiniz bir yer var. Burada bir bina görüyoruz. Sovyet döneminden kalma. Пошли на лица. Завалимся как бы. I'm saying, let's go lie down as if we're civilian ladies. Нет, если вы хотите другое место, платное, скажем, это шикарное место, там есть. Ablalar buraya piknik yapmaya gelmiş. Domates getirmişler, sosis getirmişler, lavaş getirmişler, yumurta getirmişler, bir de peynir getirmişler. Burada incirimiz var. Ben de elimde tek kayısı vardı, onu çıkardım. Soframız bu şekilde. Thanks God for giving us such a good lunch. We say afiyet olsun. Bon appetit. Enjoy your meal. Afiyet olsun. Приятного аппетита. Merci, 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 merci. Знаешь, давай это турецкие. Seviyorum. Evet. Senden baş... No. Başka eti. Baş. Baş. Domates. Domates. Aha. Domates. Pomidor. Pomidor. Lavaş. Sosis. Sosis. Peynir. Yumurta. 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 Peynir. Panir. Peynir. Aha, panir. Soğan. Soğan. О, шаг идем. Про и много знаю. Знаешь, сейчас это забыла.
դու սենց ոտով կեքակ, անցում է հեսա։ Էնա, նայ Իսկ բանը որ կոման Aynen, stansiyon. Gölün farklı bir kısmına geldik şimdi arkadaşlar. Burada işletmeler var. Denize girilen farklı sahiller var. Gördüğünüz gibi burası daha temiz. Ama sanırım burada ücret alıyorlarmış. Aynı zamanda su sporları da yapabiliyorsunuz. Burada jet ski falan görüyorsunuz. Bir de Sevan Gölü'nde tur yapmak isterseniz burada tekneler var. Ücretin mukabilinde size tur yaptırıyorlar. Belli bir dakika tur yapıyorlar. Artık yarım saat mi, bir saat mi bilmiyorum. Burada kafeler, restoranlar var. Kıyı şeridinde göstermiş olayım sizlere. Bayağı ileriye kadar uzanıyor bu arada. Burada bir sürü hediyelik eşya dükkanı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bir tanesini yakından. Oradan kendinize hediyelik alabilirsiniz. Şuradan yukarı doğru çıktıktan sonra buradaki meşhur kiliseye ulaşacağız. Kalabalık da bu yüzden zaten. Gölü ziyaret etmeye geliyorlar, kiliseyi ziyaret etmeye geliyorlar. Aslında tam böyle hani hafta sonu ailecek, arkadaşlarla vakit geçirebilecek tatlı bir yer gibi. Sevanarak Kilisesi'ne ulaştık arkadaşlar. 200 küsür basamak çıkıyorsunuz. Burada bu tarihi kiliseyi ziyaret etme şansınız var. Ücretsiz, herhangi bir bilet vesaire kesmiyorlar. Manzarası da müthiş bu arada. Sevan Gölü ayaklarınızın altında şöyle göstereceğim sizlere. Aşağı tarafta işletmeler var. Orada insanlar göle giriyorlar. Restoranlarda yemek yiyorlar, eğleniyorlar. Gördüğünüz üzere burası yemyeşil ama dağlar çok çıplak. Yani dağlarda herhangi bir yeşillik, ağaç bir şey görmedim. Bunun sebebini bilmiyorum. Kuvvetle muhtemel bitki örtüsünden kaynaklıdır ama yeşillendirilebilir mi mesela? Ki yeşillendirilir aslında. Bak bu kısım ufak böyle ağaçlandırma çalışması yapmışlar belli ki. Hemen karşı tarafta bir duman görüyoruz. Bir yerler yanıyor belli ki. Sevan Gölü bu şekilde ayaklarımızın altında arkadaşlar. Su sporları, denize giriyorlar, tekne turu yapıyorlar, yemek yiyorlar, müzik var, dans var, eğlence var. Hemen bu tarafta da bir tarih var arkadaşlar. Eski bir kilise, daha doğrusu manastır. Burası bir manastır. Sevanarak Manastırı olarak geçiyor. Gördüğünüz üzere ablamız elinde mum almış. Dua edecek, dileklerde bulunacak, iyi dileklerde bulunacak. Buralar ne böyle? Sanırım önceden burada konutlar vesaireler vardı. Öyle anlıyorum. Yani bunları şu an yıkılmış varsayarsak üstünü kapat. Belki de buradaki rahiplerin kaldığı odaydı, evdi diyebilirim. Şimdi buranın şöyle bir olayı var. Ermenistan'da bir şehir var arkadaşlar. Neydi ismi? Simat mıydı? Siyamat mıydı? Ermeni Apostolik Kilisesi'nin başpiskopos oluyor sanırım. Orada yaşıyor. Yani orası dini başkent gibi düşünebilirsiniz. Yerevan'da siyasi başkent gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Zamanında oradaki işte keşişleri bir günah işlediyse, bir yanlış yaptıysa tövbe etmek için sürgün olarak buraya gönderiyorlarmış. Böyle bir özelliği var buranın. Sürgün yeriymiş aslında ama böyle sürgün yerine can kurban ya. Şuraya baksana, yani orada keşiş olsam ben o dönemde derdim ki baba hangi günah işlesek buraya geliriz. O günahı işleyelim, şu manzaraya gelelim. Tabii bu işin şakası. Ufak bir mizahi yaklaşımla bakıyorum. O da manzaranın bana kattığı enerjiden kaynaklı olarak. Bayağı bir polis var çevrede bu arada. Büyük ihtimalle burayı koruyorlar, kolluyorlar. İtalya ili Türkiye. iz Turki prize. Türkiye. Turkiye saradu. Aha, Türkiye. Turkiye. Tursiya. Tursiya tekele sevan nesnayam nakaran. Abi ben Anlamadım. öyle mi kanka? Susla. Kele etmek de galiba. Turkiye ise ki. Türkiye, ha. Ben nakarak sıranıyım evde. O zemke tane Turki sar. Abi kapçuni, martis. Ben nakarım ya. Ay Turk. Lasi. Aha. Ben nakari. Можно, да? Okey. Kayne. Foto, видео, foto, если окей. можно. Nakari. Okey, foto. Lasi. Du можешь? Okey, foto. Kamerat bay. Turk. Lasi. Türk, evet. Turkiye seli bakaroga. Ara, atunci abi mi abi video teleması gar. Ars. Turist ise ki. Turist. Turist. Turist, aha. İstanbul ili. İzmir. 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 Abi ben ne karma ben ya. You speak English or? Hayastanda var. Rus, Armenia. Okay. I speak Turkish, English, Philippines. Spanish. Spanish. Armenia normal mi? Good, normal na? Good. Normal na? Este good. Aha. Ahi Turk taki vnizi. Abi lav.
Almanya da. Armenia. Name. Burak. Burak. Arthur. Arthur. Nice to meet you, Ah, Arthur. Burak. Ay Burak. Burundu. Rasi. Ay Burundu. 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 Это хорошее слово. Ha. Şadlavna. Ne karmak. Armenia normal. Mekne kalmak yani. Armenia normal. Нормально. Хорошее место, да? Очень вот. Merci. Very merci. good. Good, very good. Merci. Kapçoni var Türkiye. Kalbolu Marte. Հայա, Asas հայա, Marte. Afrika հայա, Asas Türkiye. Թուրքիայից եկել է, բայց իրա կեսը հայա։ Հատուկ եկել է, որ եկեղեցիներ Ես քեզ որ խնդրեմ, շատ կանալ էսելի cool Aha, ջան։ video, vlog. Այդ սիլոտն ալի մի քիչ վերև։ Հոսո։ Foto. Teşekkür ederim. Это brother. Мой brother, все brother։ Все, brother. Ay metakay։ Lava, ցավտան, lava։ Հենա բուրակս նկարեց։ Burak. Ha Burak. Tamam. Dur şöyle yapalım o zaman, dur. Չէ, ապեջան, եկել է երեխեն ինը եղած։ Այս Մենք չենք կարել նկա։ Okay. Okay. Որ եթե մեզ յուրա, եթե մեզ յուրա։ Ու Martha. Abinin alkol seviyesi bayağı yüksekti. Türk olduğumu duyunca birazcık şaşırdı. Sanki biraz memnun kalmadı gibi hissettim. Arkadaşı geldi, durumu toplamaya çalıştı. Yani bir şeyler söyledi Ermenice, anlamadım. Belki de iyi bir şey söylememişti, bilmiyorum. Ben beden dilini yorumluyorum şu an. Ermenice bilen dostlarımız yazsın ne dediğini çok merak ettim açıkçası. Ama dürüst bir şekilde yazın, yani sövdüyse de yazın. Bir şeyler böyle beden dilinden pek memnun kalmadığını hissettim Türk olduğumu duyunca. Ama arkadaşı geldi, alkol de yüksek olduğu için durumu kurtarmaya çalıştı. Abla da gelince durumu toparladı. Yüzü güldü abimizin ama öteki arkadaş bayağı yaklaştı, ılımlı yaklaştı da o sarhoş abi biraz abla gelmese sıkıntı yaratabilecek bir his verdi açıkçası, öyle söyleyeyim. Bu arka tarafta da otel var arkadaşlar, onu da göstereyim sizlere. Tekrardan manzarayı izledik. Şimdi kilisenin içinde çekebilir miyim bilmiyorum ama çekmek istiyorum, yani göstermek istiyorum sizlere. Bayağı bir İranlı ve Asyalı var. Ziyarete gelmişler. Bu haçlar Ermenilere özgüymüş arkadaşlar. Böyle taş sütunların üzerine haç figürleri çiziyorlarmış ve gördüğünüz üzere farklı desenler de işliyorlar. Haç kar diyorlarmış buna. Haç, bildiğimiz haç, sanırım karda taşı ifade ediyor. Haç kar olarak adlandırıyorlarmış. Bunu da öğrenmiş olduk buraya gelince. Burada da bir haç kar var. Mimarileri çok güzel yalnız. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama kiliseler hep taş mimari ve genelde hep şu formda oluyor. Ermenistan'ın birçok yerinde kiliselerin fotoğraflarını gördüğünüz zaman, keza buraya gelip gezdiğiniz zaman da hep bu formda kiliseler görüyoruz. Bildiğiniz üzere Ermeniler Ermeni Apostolik Kilisesi'ne bağlı. Apostolik unvanı da İsa'nın 12 havarisinden 2 tanesi Hristiyanlığı Ermenilere tanıtıyor. İlk onlar iletiyor Hristiyanlığı ve onlar kilise kuruyor. Havarilerin kurduğu kiliselere apostolik kilise deniyormuş Ermenilerde. Bu 2 havarinin kilisesini o kiliseye bağlı olduğu için apostolik kilisesi olarak geçiyor. The police, did you take the photo of police? Kilise hemen arkamızda kaldı. Ağaçların arasından ben görebiliyorum. Sosyal tesise yakın bir noktaya tren istasyonu yapmışlar. Trenden iniyorsunuz, 10 dakika bile yürümüyorsunuz. Sosyal tesisin oradasınız. Daha sonrasında kiliseye çıkıyorsunuz yukarı. Yani buranın yakınına tren istasyonu yapmaları çok güzel bir şey. Özel araca gerek yok, taksiye gerek yok, dolmuşa gerek yok. Tak diye trenle gelebiliyorsunuz. Erivan'dan biniyorsunuz, buranın önünde iniyorsunuz gibi düşünün. Tamar abla kendisi Ermeni,
Luba abla da Rus. Tamar abla şeyi anlattı. Bu arada bana Burakcan diyor. Çok tatlı bir kadın. Yani ikisi de dünya tatlısı insanlar. Günümü gerçekten güzelleştirdiler. Tamar abla Burakcan diyor. Sen diyor Tamar. Ah Tamar isminin diyor nereden geldiğini biliyor musun diyor. Hikayesi nedir abla anlatır mısın? Az buçuk biliyorum hikayeyi ama anlatmasını istedim. İşte diyor zamanında diyor bir keşiş diyor ya da diyor bir kral vardı orada tam emin değil. Bir kızı varmış, bir oğlanı seviyormuş. Ama işte o kişi buna hani babası keşiş ya da işte kral kızının o oğlana varmasını istemiyormuş. Bir adada yaşıyorlarmış. Gölün olduğu bir ada. Gölün karşı kıyısında da bir oğlan varmış. İşte kızı seviyor. Her gün kız bir noktadan oğlana işaret veriyormuş. Böyle bir ışık yansıtıyormuş. Oğlan da oraya doğru yüzüyormuş ve bu şekilde buluşuyorlarmış. Günlerden bir gün bu keşiş ya da işte kral, kimse artık kızın babası bunu fark ediyor ve ışığı engelliyor. Çocuk da yüzerken bakıyor ışık bir oradan geliyor, bir buradan geliyor, bir kayboluyor filan. Ya diyor ne oluyor? Hani yönünü bulamıyor ve artık yoruluyor. Yüzmekten yoruluyor. Bitap düşüyor ve en son boğulmadan önce ah Tamar demiş. Yani kızın adını söylemiş. Ah Tamar demiş ve o şekilde hayatını kaybetmiş çocuk. Böyle bir hikaye oradan Ahtamar olarak türemiş. Akdamar Adası, bizdeki Akdamar Adası'nın hikayesini aslında abla anlattı bana. Ben de onu sizlere aktarmak istedim. Böyle bir hikayesi varmış. Bir Ermeni şair bunu efsaneleştiriyor, hikayeleştiriyor. Günümüze bu hikaye kalıyor arkadaşlar. Videonun son kısımlarında da bundan bahsetmiş olayım, anlatmış olayım. Burada da böyle içip yere çöp atan bir grup var maalesef. Kendilerini kınıyoruz. Kim yere çöp atıyorsa, doğayı kirletiyorsa, yaşam alanlarımızı kirletiyorsa kendilerini kınıyoruz. Hoş bir şey değil, güzel bir şey değil. Gördükçe uyarmak gerekiyor yani. Hangimiz görürsek görelim, kim çöp atıyorsa yere onu uyarmamız gerekiyor. Tren istasyonuna doğru yürüyorduk arkadaşlar. Trenin saatini öğrendik. 1,5 saat sonra kalkacakmış tren. Yolda beklerken bir araba yanaştı. Dedi ki nereye gidiyorsunuz? Dedik ki Erivan'a gidiyoruz. Aslında ben Erivan'a dönmeyecektim. Çok farklı bir rotam vardı ama planım değişti. Farklı bir rota oluşturdum diyeyim. Onu ilerleyen videolarda göreceğiz. Bir aksilik olmazsa. Çocuk dedi ki ben de Erivan'a gidiyorum. 5000 dram verirseniz, yani üçümüze toplamda 5000 dram verirseniz sizi götüreyim dedi. Böyle aramızda konuştuk filan, kişi başı 1700 dram düşüyor aşağı yukarı. O da işte 170 lira. Tren zaten 1100 dram yani 110 lira yapıyor. Dedik ki 1,5 saat treni bekleyeceğimize arabayla gidelim, hızlı gidelim. Böyle oluyormuş otostop Ermenistan'da. Onu da öğrenmiş oldum. Yani siz yolda duruyormuşsunuz. Birisi yanaşıyormuş, diyormuş ki nereye gidiyorsun? Şuraya gidiyorum. Şu kadar para verirsen götürürüm. Pazarlık yapıyormuşsun. Otostop bu şekilde işliyormuş. Ücretsiz götüren de vardır bu arada. Arkadaş bizi aldı şimdi. Erivan'a doğru hızlı gidiyoruz. Normalde trene binecektik. Trenle yaklaşık 3 saatlik bir yolculuk yapacaktık ama araçla gidiyoruz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. İlginç bir gün oldu. Ablalarla tren istasyonunda tanıştım. Gerçekten günümü güzelleştirdiler sağ olsunlar. Benim planlarına dahil ettiler. Ben de zaten spontane bir gezi aslında planlamıştım. Onlarla vakit geçirdim. Bayağı bir sohbet ettik. Dünya tatlısı insanlar. İkisine de çok teşekkür ediyorum yani. Beni çok güzel misafir ettiler burada. Güzel hikayeler anlattılar. Fotoğraflar çekildik. Güzel sohbetler ettik. Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Ermenistan'ın farklı bir bölgesini görmüş olduk Erivan dışında. Sevan Gölü de güzel. Yukarıdaki kilise de çok güzeldi bu arada. Umuyorum ki bir sonraki videoda farklı bir lokasyona gideceğim. Yeni öğrendiğim bir yer oldu. O yüzden ben rotamı değiştirdim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Videoya bir yorum atarsanız, bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna da basabilirsiniz. Ama yorumlarınızı merak ediyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize çok iyi bakın.